Türkiye'ye bu olaylar olurken Patriot geldi mi? Hayır. Malatya'ya gönderiyorsun. Muhtemelen Malatya. Ya da Adana, İncirlik bölgesine. Ben gönderiyorum. Çok şükür. Ne kadar iyi. Almanya mı diyeceğiz yani? Her taraftan füzeler geliyor. Sen S-400'ü kullanma diyorsun. Diyorlar ki Türkiye geri çektirdi. Doğru. Sonra ki Yunanistan'ın Patriot'ları nereye gitti? Dimetoka yani Edirne'nin hemen yanına koymuş adam. Ya sen kardeşim Edirne'yle ne alakan var ya? S-300'leri modernize edenler. Ruslar. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Tercih ile haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayının başında yine alışılmış çağrımızı yapalım. GZT YouTube kanalına bizim videolarımızı izleyenlerin her 10 kişiden 6'sının kanalımıza abone olmadıkları yönde tespitimiz oldu. Ne dersiniz? Valla ben abone olmalarını istiyorum, rica ediyorum. Böylece videolarımız daha fazla kişiye erişebilir ve takibi de kolay olur. Teşekkürler. Evet. Aslında güncel bir konu var önümüzde açık ve de çok sıcağı sıcağına aslında konuşuyoruz ama Almanya'nın Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi konuşlandıracağı yönünde bir açıklama geldi. Resmi bir açıklamaydı bu. Bu ne demektir? Neden böyle bir gündem ortaya çıktı? Harita üzerinde nasıl yorumlayabiliriz bunu? Şimdi şöyle bir kere Almanya Patriot'ları Türkiye'ye gönderecek olması aslında şu mesajı veriyor. Almanya biliyorsunuz hem Avrupa Birliği'nin abisi yani en büyük güç Avrupa Birliği dediğiniz zaman Almanya'nın etrafında toparlanmış bir Avrupa düşünüyoruz. İkincisi NATO üyesi. Şimdi Almanya Patriot'ları Türkiye'ye göndermiş olması demek şu mesajı veriyor. 1. Avrupa'nın güvenliği Türkiye ile sağlanabilir. 2. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. Neden? Çünkü NATO Avrupa Birliği'nin hemen bütün üyeleri aynı zamanda NATO üyesidir. Yani Avrupa ve NATO'nun güvenliği birbiriyle iç içe geçmiştir güvenlik bağlamında. Şimdi iç içe geçmişse ve Türkiye'ye gönderiliyorsa Avrupa'nın huzur içerisinde yaşamasını ancak Türkiye sağlayabilir. Türkiye Avrupa'ya tehdit oluşturmasını engelleyebilir. Türkiye bir kalkandır. Dolayısıyla Avrupa'nın ve NATO'nun kalkanı Türkiye'dir. Kanadı, cephesi Türkiye'dir. Bu savaş, daha doğrusu bu saldırılar bunu göstermiştir. Aslında tam onu sormak istiyorum. Zamanlamasını yine bu savaş ekseninde yorumladığımızda nasıl değerlendiririz? Şimdi daha önceden burada İsrail Gazze'de soykırım yaptı. Değil mi? Lübnan'ı işgal etti. Değil mi? Suriye'nin güneyini İsrail işgal etti. Değil mi? Suriye'yi bombaladı. Irak'ı bombaladı. Suriye'de iç savaş çıktı. Belli bir süre Alman Patriotları o esnada geldi ama ondan sonra onları da geri çektiler. Burada kan gövdeyi götürürken hiç kimsenin sesi çıkmadı aslında. Yesinler birbirlerini anlayışıyla Avrupa seyretti. Türkiye'ye bu olaylar olurken Türkiye'ye Patriot geldi mi? Evet. Türkiye'ye bu olaylar olurken Patriot geldi mi? Hayır. Ne zaman geldi? Buradan füzeler atılmaya başlandığı zaman ve bu balistik füzelerin bütün bölgeyi kapsayabileceği anlaşılınca dediler ki biz Türkiye'de durdurmalıyız bunu. Bunu Türkiye durdurmalı dediler. Ve Patriot'ları tekrar getirdiler. Peki soruyorum ben şimdi size. Türkiye S-400 aldığında bunun bir ihtiyaç olduğunu söylemişti. Şimdi görüyoruz ki Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı var. Hava savunma ihtiyacı var. Füzelere ihtiyacı var. Sistemlere ihtiyacı var. Her taraftan füzeler geliyor. Sen S-400'ü kullanma diyorsun. Sen nasıl bir müttefiksin ya? Nasıl bir müttefiksin? Değil mi? Ve şimdi buraya Patriot gönderiyorsun. Nereye gönderiyorsun? Malatya'ya gönderiyorsun. Muhtemelen Malatya ya da Adana, İncirlik bölgesine göndereceksin. Yine burada Kürecik ve İncirlik. Yani aslında Patriot'ların hangi bölgeyi öncelikli savunacağını söyleyebiliriz. Şu bölge. Muhtemel bu bölge. Bu bölgeden başlayacak. Yani zaten Patriot'ların menzili belli. Patriot'lar çok uzun mesafeden zaten tespit edebiliyorlar. Teşhis edebiliyorlar. Ondan sonra da füzelerle altılı bataryaları var. Onlarla da işte vuruyorlar. Şimdi buradaki mesele aslında Patriot'ların neden geldiği meselesidir. Sen bana S-400'leri kullanma dedin ama şimdi Patriot gönderiyorsun ve S-400'leri hala kullanmam konusunda sen bana baskı yapıyorsun. Bu şu demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Türkiye hava savunma ihtiyaçlarını kendine bağımlı kılmaktır. Şimdi Almanya'nın buraya göndermesi iyi de Almanya yarın bir gün daha önceden de Kahramanmaraş'a koymuştu. Onları çekti mesela. Orada da bir sürü biliyorsunuz olaylar olmuştu vesaire olmuştu. Onları geri çekti. Şimdi ben gönderiyorum. Çok şükür. Ne kadar iyi. Almanya mı diyeceğiz yani? Yani bu bir kere daha şunu göstermiştir. Yerli savunma sanayinin gelişiminin ne kadar büyük ihtiyaç
ve ne kadar doğru bir hareket olduğunu göstermiştir. Ki bu sırada çelik kubbe de çok konuşuluyor. Çelik kubbe, siper sistemleri bunlar çok önemli ama çelik kubbeyi daha önceden de anlatmıştık. Geçen sene biliyorsunuz en az 20-25 tane çelik kubbeye ihtiyacımız var. Hava savunma ihtiyacımızı tamamen karşılayabilirim diye. Gemilere ihtiyacımız var. TP-2000'lere ihtiyacımız var. Hava savunma fırkateynlerine ihtiyacımız var. Muhriplerine. Bunlar hava savunma muhripleri olması lazım. Çelik kubbe olması lazım. Bunun altında işte siper sistemleri, şunlar bunlar, elektronik harp sistemleri, elektronik taarruz, elektronik destek sistemleri, şunların bunların olması lazım. Ve her birinin böyle Türkiye'nin etrafını 600 kilometrelik çaplarla çevirmesi lazım. Biz bunu daha önceden söylemiştik. Şimdi bu kolay bir iş değil. Şimdi bazıları şunu diyebilir. Efendim hani çelik kubbeniz vardı ne oldu? Ya kardeşim yaptın da bir tane yapabiliyorsun. Bunların hepsini tamamlaman lazım ve ortada da bir beyin koyman lazım. Bu beyin bütün hepsini yönetmesi lazım. Bu öyle kolay bir sistem değil. Hani pat diye olacak bir sistem değil. Dünyada zaten birkaç tane devlet yapıyor. O birkaç tane devletten bir tanesi olmaya çalışıyoruz. Ama bu arada biz dışarıdan bir hava savunma sistemi aldık. Şimdi 1924'te Atatürk'ün bir sözü vardır mesela. Çok önemli bir sözdür. 1924 11 Eylül'de Hamidiye zırhlısıyla Atatürk bizim de artık denizde varız mesajıyla yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 10,5 ay olmuş kurulalı dünyaya mesaj veriyor. Ama orada subaylara söylediği bir söz var. Diyor ki dışarıdan satın alınan gemilerle bir donanma sahibi olunamayacağını anlamalısınız diyor. Bilmelisiniz diyor. Yani dışarıdan satın aldığın gemilerle benim donanmam var diye cakas satmayın diyor aslında amiyane tabiriyle. Ama diyor şu anda yapacak gücümüz yok. Bunu yapana kadar dışarıdan çekirdek bir donanma almak durumundayız diyor. Gemi almak durumundayız diyor. Ama bu arada savunma sanayimizi geliştirmeliyiz ve bu sanayinin içerisinden kendi gemilerimizi yapacak, gemi inşaat sanayi fışkıracaktır diyor. Şimdi bu da aynı şekilde hani çelik kubben vardı. Bir tane var. Doldurmam lazım benim bu arada. Onun için de S-400 aldım ve şu anda da Patriot'ları getiriyorum. Çekirdek bir hava savunma sistemine ihtiyacım var benim şu anda. Atatürk'ün 1924'te dediği gibi. Yani o bakımdan burada fakat bu nasıl olsa Patriot'lar var. Dolayısıyla Türkiye çelik kubbeden vazgeçsin. Asla. S-400'ler konusunda da Türk milletinin tekrar uyanması lazımdır. Yani bizim dost gibi görünen müttefiklerimizin aslında Türkiye'nin hayrına da pek bir şey istemediklerini de görüyoruz. Şimdi aynen burada çemberleri çizdiğiniz bölgede aslında Ege ile başlayabiliriz. Yunanistan'ın da Adalar Patriot Denizi sistemi olduğunu ve Adalar Denizi diye düzeltelim evet. İki tarafta aslında Yunanistan'da ve Türkiye'de de bu sistemler var. Olması ne anlama gelir? Nasıl yorumlamalıyız? Sahadaki gerilimi de aslında bir şekilde dönüştürülme, şekillendirilme. Şimdi bakın Yunanistan'ın 6 tane bataryası var. Patriot bataryası. Bunlar hemen bunun öncesinde şurada Dimetoka buraya. Bir tanesi de Biraz daha yukarıdan bir Kerpe adasına konuşlanmıştı. Bu ikisi Türkiye'yi resmen bunların dertleri İran falan değil. İran'ı bahane gösterip aslında Türkiye'yi gözetlemek, radar baskısı altında tutmak, uçaklarımızın işte her hareketini kontrol etmek ve burayı da bir uçaklarımıza karşı hava savunma tehdidi oluşturmak. Patriot'ları buraya koymuştu. 6 tane bataryası var. 6 bataryalı bir Patriot sistemi var Yunanistan'ın. Yunanistan'da var. Ve bunun bir tanesini Yunanistan Suudi Arabistan'a gönderdi bu savaş esnasında. Çünkü verenler dedi ki sen onu Suudi Arabistan'a gönder. Bunlar da o kadar fırsatçı ki bu Yunanistan. Bunları aldı, İran savaşı çıktı diye Kerpe ve Türkiye sınırına koydu Kerpe Adası. Şimdi Kerpe Adası gayri askeri statüdeki ada. Ya buraya sen füze sistemi falan koyamazsın. Şimdi Yunanistan'da çıkan haberlerde diyor ki Türkiye diyor buna diyor İran savaşı esnasında diyor daha doğrusu İran'a Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırısı esnasında diyor göz yumdu diyor. Hani NATO'nun bir bileşeni olarak güvenlik sağlanıyor. Bu esnada Kerpe Adası'na gayri askeri statüdeki adaya konuşlanmasına pek ses çıkartmadı diyor. Ama Türkiye bu sefer Almanya kendisine Patriot verince dedi ki kardeşim tamam bundan sonra NATO'nun ve Avrupa'nın savunmasını ben yüklendim. Buraya geldi füzeler, Patriot'lar. Sen bunları geri çek. Şimdi geri çek. Yunanistan'da yer yerinden oynuyor şu anda. Diyorlar ki Türkiye geri çektirdi. Doğru. Çünkü sen gayri askeri statüdeki adaları bu şekilde suistimal edemezsin. Edersen egemenlik ihlali yapmış olursun. Egemenlik şartlı devri söz konusudur. O zaman Türkiye'de bunun hesabını sorabilir. Ki sorar zamanı gelince. Şimdi diyorlar ki peki bunlar Yunanistan'da, diyorlar ki Yunanistan'ın Patriot'ları nereye gitti? Dimetoka yani Edirne'nin hemen yanına koymuş adam. Ya sen kardeşim Edirne ile ne alakan var ya? Yani
Türkiye'ye karşı mı yapıyorsun bunu? İran'la ne alakası var konunun? İran'la ne alakası var? Onun üzerine Türkiye bunlar geri çektiler. Bir tanesinin diyorlar ki Atina'ya civarına gitti. Bunu da Girit'e götürdüler. Şimdi çifte standardı söyleyeceğim. Çifte standardı söyleyeceğim. Türkiye'de S-400'e acayip şekilde Türkiye'nin S-400'e sahip olmasına tepki gösteren müttefiklerimiz var ya, tırnak içerisinde müttefiklerimiz. Ya burada Yunanistan'ın S-300'leri var. Buna niye ses çıkartmıyorsun? Bir de bu S-300'ler modernize edildi. S-300 Plus oldu. Hemen S-400 ile aynı. Ve burada ABD'nin kullandığı Suda üssü var. Burada F-35'ler de gelip konuşlanıyor. Ve bunu modernize edenler kim biliyor musunuz? S-300'leri modernize edenler. Ruslar geldiler, modernize ettiler. Kimse Yunanistan'a bir şey söylemiyor. Kardeşim F-35'imizin bilgisini alır demiyor. F-35'ler buraya geliyor. Uçak gemisini bile buraya getiriyor. S-300 Plus'lar da burada. Her şey burada ama kimse buna bir şey söylemiyor. Türkiye, hayır paketinden çıkartmayacaksın diyor. Paketinden çıkartmayacaksın diyor. Ama gördüğümüz kadarıyla o kadar ciddi bir baskı var ki biz S-400'lerin nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını, ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o yüzden ama bu olayların hepsi şunu göstermiştir. Özetle söyleyecek olursak, şurada söyleyelim. Türkiye vazgeçilmezdir. Ama Türkiye için yerli savunma sanayi vazgeçilmezdir. Peki efendim, son olarak şunu bir açsak aslında. Şimdi Güneydoğu bölgesine konulacak. Normalde İran'dan gelen Türkiye'ye füzeler bayağı bir zaman almıştı gelmeyeli ve de İran Savaşı da tırnak için aslında ateşkes halinde ilerliyor gibi gözüküyor. Şimdi bu hava savunma sisteminin gönderilmesi savaşın yeni bir evreye geçeceğinin de sinyalini verir mi bizim için? Kesinlikle verir. Kesinlikle verir. Çünkü zaten emare bu şekildedir. Yani emare Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Trump'ın Çin'i ziyareti aslında bundan sonraki safha için hazırlıklı olunması gerektiğini hazırlama safhasıdır. Yani ben devam edeceğim ama sen bundan zarar görmeyeceksin. Ben bunu bir şekilde tazmin edeceğim ve sana aynı imkanları, hatta daha fazlasını sağlayacağım mesajıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın hem Suudi Arabistan'a hem Türkiye'ye hem bölge ülkelerinin hava savunma sistemleri göndermiş olması bundan sonra İran'a, biz başından beri söylemiştik, bu jeopolitik gerilim böyle külliyen bir savaş şeklinde değilse de aralıklı saldırılar şeklinde devam edecektir ve bu saldırılara da tabiatıyla İran elindeki imkanlarla cevap verecektir. İşte bu cevap verme esnasında Türkiye'ye bir şey yönelirse, Türkiye'de bunu, demek ki Türkiye'ye de bunu söylüyorlar ki, Türkiye'de o zaman benim de hava savunma ihtiyacım var. Sen bana S-400'leri de kullandırmıyorsun ama Yunanistan'a veriyorsun bunları falan deyip Suudi Arabistan'a veriyorsun. Ben sınır bölgesindeyim deyip bunları da buraya göndermiştir, istemiştir, istetmiştir. Ortada bu sürecin böyle Ukrayna Savaşı gibi belli bir süre devam edeceği kanaatindeyiz. Yani ben öyle düşünüyorum. Okuduklarımızdan, anladıklarımızdan, gözlemlediklerimizden. Zira Amerika Senatosu'nda yeni çıkan bir karar var biliyorsunuz. Teklif var. Bir yasa tasarısı var. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının orduyu böyle uzun süre kullanmamasına dair 1973 Act'i vardı biliyorsunuz. 1973 Act'inde 60 gün kullanabiliyordu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Geri çekme için de 30 gün daha ekliyorlardı. Toplam 90 gün kullanabiliyorlardı. Şimdi Trump onun için 60 gün bitiminde bu ateşkesi ilan etti ki yeni bir cycle başlasın diye. Yeni bir döngü başlasın diye. Ben 60 günü kullandım, bitirdim. Şimdi yeni 60 gün başlıyor demek için. Ama bugünlerde yeni çıkan Amerika Birleşik Devletleri de yeni yasa tasarısı Senato'da. O diyor ki hayır, bu 60 günden sonra bir daha kullanamaz. Aynı ülkeye kullanamaz diyor. Bu da dikkat edin, Cumhuriyetçi Parti'nin 4 senatörü de buna destek verdi. Yani Trump'ın partisi destek verdi. O nedenle Trump'ın iç siyasette bir baskıyla karşılaştığı kendi partisinden dahi İsrail için sürekli savaş biz istemiyoruz ve kendi partisinde de bir serzeniş olduğunu görüyoruz. Bu bir şey ifade eder mi derseniz, hani 4 tane senatör de böyle vermiş. Senatoda da böyle bir karar tasarısı var. Hayır. Neden? Çünkü bunun onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne gitmesi lazım. Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra yasayı Trump'ın onaylaması lazım. Trump kesinlikle veto edecektir. Veto ettiğinde 2/3 ile ancak veto aşılabiliyor. Yani Temsilciler Meclisi başkanın veto kararına karşı 2/3 ile hayır biz bunda devam edeceğiz derlerse o zaman başkanın vetosu geçersiz oluyor. 2/3'ü de bulmaları çok zor. O nedenle İran'a saldırı devam edecektir. Teşekkürler Ahmet Bey, katkınız için. Yayının sonunda yayınımızı buraya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.